Üçüncü mebhas, kadere iman, imanın erkanındandır. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Kadere delail-i kat'iyye o kadar çoktur ki haddü hesaba gelmez. Biz basit ve zahir bir tarz ile şu rükn-i imaniyi ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu bir mukaddeme ile göstereceğiz. Mukaddeme, her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye tasrih ediyor. Ve şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi şu hükmü Kur'aniyi nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi ayat-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor. Evet, şu kainat kitabının manzum mektubatı ve mevzun ayatı şehadet eder ki her şey yazılıdır. Ama vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Zira her bir tohum ve çekirdekler, kaf nun tezgahından çıkan birer latif sandukçadır ki, kaderle tersim edilen bir fihristecik ona tevdi edilmiştir ki, kudret, o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip, o tohumcuklar üstünde koca mucizat-ı kudreti bina ediyor. Demek, bütün ağacın başına gelecek, bütün vakıatı ile çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Zira tohumlar maddeten basittir, birbirinin aynıdır, maddeten bir şey yoktur. Hem her şeyin miktar-ı muntazaması, kaderi vazahan gösterir. Evet, hangi zihayata bakılsa görünüyor ki, gayet hikmetli ve sanatlı bir kalıptan çıkmış gibi bir miktar, bir şekil var ki, o miktarı, o sureti, o şekli almak, ya harika ve nihayet derecede eğri büğrü maddi bir kalıp bulunmalı, veyahut kaderden gelen mevzun, ilmi bir kalıbı manevi ile kudret-i ezeliye, o sureti, o şekli biçip giydiriyor. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkat ile bak ki, camit, sağır, kör, şuursuz, birbirinin misli olan zerreler, onun neşv-ü nemasında hareket eder. Bazı eğri büğrü hudutlarda, meyve ve faidelerin yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Sonra başka bir yerde, büyük bir gayeyi takip eder gibi yolunu değiştirir. Demek, kaderden gelen miktar-ı manevinin ve o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket ederler. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var, elbette eşyanın mürûr-u zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizam-ı kadere tabidir. Evet, bir çekirdekte hem bedihi olarak irade ve evamir-i tekviniyenin unvanı olan Kitab-ı Mübin'den haber veren ve işaret eden, hem nazari olarak emir ve ilmi ilahinin bir unvanı olan İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. Bedihi kader ise o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki sonra göz ile görünecek. Nazari ise o çekirdekte ondan halk olunacak ağacın müddeti hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki tarihçi hayat namıyla tabir edilen vakit be vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller, o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var, elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. Şimdi vücudundan sonra her şeyin sergüzeşti hayatı yazıldığına delil ise, alemde Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin'den haber veren bütün meyveler ve levh-i mahfuzdan haber veren ve işaret eden insandaki bütün kuvve-i hafızalar birer şahittir, birer emaredir. Evet, her bir meyve, bütün ağacın mukadderat-ı hayatı, onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. İnsanın sergüzeşti hayatı ile beraber, kısmen alemin hadisat-ı maziyesi,
kuvve-i hafızasında öyle bir surette yazılıyor ki, güya hardal küçüklüğünde bu kuvvecikte dest-i kudret, kalemi kaderiyle insanın sayfi amalinden küçük bir senet istinsah ederek, insanın eline verip dimağının cebine koymuş. Ta muhasebe vaktinde onunla hatırlatsın. Hem ta mutmain olsun ki bu fena ve zeval hercümercinde beka için pek çok ayneler var ki Kadir-i Hakim zaillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ipka ediyor. Hem beka için pek çok levhalar var ki Hafiz-i Alim fanilerin manalarını onlarda yazıyor. Elhasıl madem en basit ve en aşağı dereceyi hayat olan nebatat hayatı bu derece kaderin nizamına tabidir, elbette en yüksek dereceyi hayat olan hayat-ı insaniye bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor. Evet, nasıl katreler buluttan haber verir, reşhalar su menbaını gösterir, senetler, cüzdanlar bir defteri kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de şu meşhudumuz olan zihayatlardaki intizam-ı maddi olan bedihi kader ve intizam-ı manevi ve hayati olan nazari kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller, bilbedaha kitab-ı mübin denilen irade ve evamiri tekviniyenin defterini ve İmam-ı Mübin denilen ilmi ilahinin bir divanı olan levh-i mahfuzu gösterir. Netice-i meram, madem bil müşahede görüyoruz ki her bir zihayatın neşv-ü nema zamanında zerreleri eğri büğrü hudutlara gider, durur. Zerreler yolunu değiştirir, o hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer faide, birer maslahatı semere verirler. Bilbedahe o şeyin miktar-ı surisi bir kader kalemiyle tersim edilmiştir. İşte meşhud, bedihi kader, o zihayatın manevi halatında dahi bir kader kalemiyle çizilmiş muntazam meyvedar hudutları, nihayetleri var olduğunu gösterir. Kudret mastardır, kader mistardır. Kudret o maani kitabını o mistar üstünde yazar. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş müsmir hudutlar, hikmetli nihayetler olduğunu katiyen anlıyoruz. Elbette her bir zihayatın müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünkü sergüzeşt-i hayatı bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor. Suretler değiştiriyor, şekiller alıyor. Madem böyle umum zihayatta kalemi kader hükümrandır, elbette alemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emanet-i kübranın hamili olan insanın sergüzeşt-i hayatiyesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İmbisat ve cebelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? El cevap, kat'a ve asla, sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hübbet, bir rahatlık ve revh-u reyhanı veren ve emn-ü emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü biçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemali rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyetiyle kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefs-i emmarenin cüz'i hürriyetini selbeder ve firavniyetini ve rububiyetini ve keyfe mayeşa hareketini kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, iki adam bir padişahın payitahtına giderler. O padişahın mahalli garayip olan has sarayına girerler. Biri padişahı bilmez. O yerde gasıbane, sarikane tavattun etmek ister.
Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işlettirmek ve garip hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ıstırap çeker. O cennet gibi bahçe, başına bir cehennem gibi oluyor. Her şeye acıyor, idare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız edepsiz adam, tedip suretiyle hapse atılır. İkinci adam, padişahı tanır, padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler, bir nizam-ı kanunla cereyan ettiğini, her şey bir programla, kemal-i suhuletle işlediğini itikad eder. Zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp, kemal-i safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip, padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür. Kemal-i lezzet ve saadetle hayatını geçirir. İşte men amene bil kader, emine minel keder sırrını anla. 4. mepas. Eğer desen, 1. mepasta ispat ettin ki, kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dar dünyadaki musibetler, beliyeler, o hükmü cerh ediyor. El cevap. Ey şiddet-i şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücut, hayr-ı mahz, adem, şerr-i mahz olduğuna, bütün mehasin ve kemalatın vücuda rücuu ve bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu delildir. Madem adem şerr-i mahzdır, ademe müncer olan veya ademi işmam eden halat dahi şerri tazammun eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyatı alıp matlub semeratı veriyor ve müteaddit tavırlara girip vahibi hayatın nukuşu esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattandır ki zihayatlara alam ve mesaib ve meşakkat ve beliyat suretinde bazı halat arız olur ki o halat ile hayatlarına envar-ı vücut teceddüd edip zulümat-ı adem tebaüt ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner. Elhasıl, madem hayat, Esma-i Hüsna'nın nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir. Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlarda mahir bir zat, asar-ı sanatını hem kıymetdar servetini göstermek için adi bir miskin adamı modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil 1 saatte murassa, musanna yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder. Hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte onun gibi Sani Zülcelal, Fatır-ı Bimisal, zihayata göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini, Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir. Çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nev'inde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkamını göstermek için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır.